Hepinize Hollanda'dan selamlar. Amsterdam'ı gezdik. Şimdi Almanya'ya arkadaşlarımızın yanına geri dönüyoruz. Ama yol üstünde çok böyle büyük bir outlet var. Gelirken uğradık. Alışveriş de yaptık. Çok avantajlı bir yer. Böyle dünyayı gezerken outletlere gidiyoruz. Hong Kong'da, Amerika'da, Avrupa'da. Hani iyi kötü tecrübeliyiz bu konuda. Dedik madem öyle bir video yapalım. Şimdi önce Roermond Outlet'e gideceğiz. Burası Hollanda'da ama Almanya sınırına çok yakın. Büyük bir outlet. Yine Türkiye'ye dönmeden de Metzingen Outlet City var. Ya da City Outlet'ti. Oraya da gideceğiz. Orası da güzel. Sonrasında Hong Kong'da gittiğimiz ya da Amerika'da gittiğim outletlerle de kıyaslayacağım. Alışveriş özelinde güzel bir video olacak. Biz birkaç gündür arkadaşlarımızın sağ olsun bize verdiği arabayla geziyoruz. Ama buralarda arabada kiralayabilirsiniz. Türkiye'deki ehliyetinizle Avrupa'da araç kullanabiliyorsunuz. Tabi araba olunca buralarda özellikle de bu gibi outletlere gitmek çok daha kolay oluyor. Çünkü bunlar hep genelde şehrin dışında. Yani toplu taşımayla oralara gitmek bir hayli zor. Araba işleri çok kolaylaştırıyor. Tabi Avrupa'daki trafik kuralları çok katı. Hani bizdekiler gibi değil. Tabelada 100 yazıyor ya. Arabalar genelde 100'e sabitleyerek gidiyor. Biz de öyle yapıyoruz. Öyle burada 120-130'da giderseniz ceza yazılması çok olası. Şimdi outlet'e gelecekseniz hafta içi gelmenizi öneriyoruz. Biz buraya hafta içi geldiğimizde her yer boştu. Şimdi arabayı park etmek bile zor. Bu arada otopark ücretli. Saati sanırım 2 euroydu. Elden geldikçe tek tek butikleri gezeceğiz, göstereceğim. Burada hiçbir markayla bir işbirliğimiz yok. Önce bu outlet, sonra da o Metzingen'deki outlet'e gideceğiz. Oradan da böyle detaylıca çekmeye çalışacağız. Tabii birçok yerden Türkçe konuşmalar duyabilirsiniz. Çok fazla Türk var burada. Vallahi bakın Adidas'ta bile sıra var. €49. Bazı modeller bu fiyat üstünden %30 daha iniyor. Bu mesela €42. Bu €40. Ama mesela Samba ayakkabılar bu outlet'te yok. Bu mont da €42. Aslında direkt bu Adidas'a girmemiz iyi oldu çünkü outlet'e geldiğinizde böyle $60'lık, $80-100'lık bir üründe indirim arıyorsanız işte bu kadar indirim olabiliyor. Eğer outlet'te gerçekten güzel bir indirim istiyorsanız biraz lüks segmente girmeniz gerekiyor. Yani bu çanta markası olur, lüks giyim olur. Mesela bazen $800'lık, $1000'lık çantayı 2 alımda, 3 alımda tanesi $300'a getirtebiliyorsunuz. Şimdi biraz gezeceğiz bakalım öyle şeyler var mı? Mesela Guess tişört €10. Bu €56. Bu €69. Bu €63. Birkenstock'a bakalım.
Mesela bu 130'dan 78'e düşmüş. Ama ekstra %20 daha indiriminiz oluyor. Bunlar 100 euro, 90 euro, 91 euro. Bu klasik modeller 48 euro, 54 euro. %20 daha ekstra indirim alıyorsunuz. Yani onların fiyatı çok iyi Türkiye'ye göre. Kadın modellerde de o klasik basic modeller yaklaşık 50 euro civarı. Şunlar da bu aralar moda 66 euro. Yani burası Türkiye'ye göre çok hesaplı. Şimdi tabii tek tek bütün mağazalara gitmeyeceğiz. Hani bilindiklere, biraz da lüks markalara bakacağız. Hani Chloe de lüks markalardan diyebiliriz. Türkiye'deki fiyatlarla kıyasladığınızda çok avantajlı bir durum yok burada. Monçlerde hep sıra var. Longchamp'te hani bir kadın çanta markası. Erkek modelleri de var. Bu mesela 75'ten 50 euroya düşmüş. Şu 210 euro. 300'den 210'a düşmüş. Bunlar orta boy. Mesela şu 115'ten 85'e düşmüş. 86'ya. Yani bu marka hani Türkiye'dekine göre yarı yarıya hesaplı diyebiliriz. Tabii Zülal daha hakim bu çanta konularına. Onun yorumlarını aktarıyorum. Tüm ürünlerde ekstra %30 daha indirim var. Mesela güneş gözlükleri çok hesaplı, 79 euro ve oradan %30 daha da düşüyorlar. Bu 100 euroymuş gerçi. Arada 79 olan da var. Bu 79 euro. Bu 470'e düşmüş. Oradan da %30 daha inecek. Bu söylediğim rakamlar hep euro. Mesela bu klasik kabanlarından 870'ten 565'e düşmüş. Bu ayakkabı 425'e düşmüş. %30 daha inecek. Mesela şu var. 320 euro. 90 dolar daha geri gelecek. 240 eurodan %40 daha iniyor. Yani gömlekler daha da inmiş. 185 eurodan %40 daha iniyor. Uzun kollu gömlek. Bu 445 euroya inmiş. Oradan da yine iniyor tabii. Montblanc benim en sevdiğim markalardan. Burada da çok güzel indirim var. Mesela 5 parça ürün alırsanız toplam indirimler üzerine %25 daha indirimli oluyor. Hani bu markada bir sırt çantası yaklaşık 1000 dolar. Bu şekilde tax free'yi de katıyorsunuz işin içine. %11-12 de tax free'den alıyorsunuz. Çanta 500 dolara geliyor. Saatler var tabii. Fiyatları görüyorsunuz. İndiği rakamlar. Şu mesela 630 Euro'dan
157'ye kadar düşmüş. Bazı ürünlerde çok ekstrem indirim var. Burada mağazalarda da Türkler çalışıyor. Hani ben böyle videoda anlatırken bazen hemen gelip soruyorlar yardımcı olalım mı diye. Sağ olsunlar. Hani buralarda hiç yabancılık çekmezsiniz. The North Face'e girelim dedik ama burada da sıra var. Bu 350'den 245 euroya düşmüş. Genel olarak %30, %40 indirim var liste fiyatlar üzerinden. €280'ya inmiş. Bu da 230 euro. Gördüğümüz en hesaplısı bu kadın montu 116 euroya düşmüş. Tabii tek tek ürünleri sırayla böyle göstermiyoruz. Ona çünkü zaman yetmez. Böyle belli başlı monttu, ayakkabıydı, çantaydı. Hani referans olabilecek şeyleri göstermeye çalışıyorum. Mesela Lacoste'da sıra var ama bu sıra hızlı ilerliyor. Hani gözünüzü korkutmasın. Lacoste'da gördüğünüz ayakkabılar 50 euro. Yani gayet burada sağlam indirim var. Şu gördüğünüz 40 euroya düşüyor. Mesela erkek kazak 112'ye düşmüş ama %20 daha düşüyor. Bu 105'ten düşüyor %20 daha. Yani tabii Türkiye'ye göre çok hesaplı. Mesela tişört 77 euroya düşmüş. Yani bu kazaklar aynı fiyat. Kimisi daha ucuz. Ve hani yeri de gerçekten güzel. Mesela şu kolej montu deniliyor ya. 195'e düşmüş. Oradan da %30 daha inecek. Yani Türkiye'de bu fiyatları Lacoste'tan bir şey alınabileceğini zannetmiyorum. Yine tişörtlerde 75 Euro'dan %30 iniyor. Belki bunlar yeni sezon olabilir. Yo 175 yeşil olan %40 iniyor. Yo bu Lacoste'un fiyatları bayağı indirimli. Mesela Lacoste'un fiyatları çok iyiydi Türkiye'ye kıyasla. Bir Ralph Lauren'e bakacağız. Gömlek 104'e düşmüş. Winter Sale diyor, %40 inmiş birçok ürün. Bere 42 euro. Mont 314'ten 220'ye düşmüş. Yani Ralph Lauren'de de fiyatlar indirimli ama çok öyle anlayamadık yani Türkiye'ye kıyasla nedir ne değildir. Bir Dolce Gabbana'ya bakalım. Cüzdanlar, kartlıklar. Şu 70 euro. Bu deri olan 126. Şu 225. Cüzdan 102. Hani böyle bir marka için fiyatlar bence makul. Hatta ucuz. Bu erkek ayakkabısı 385 euroya düşmüş. Kadın cüzdanları 300 euro, 357. Bu da 300 euro. Tabii daha hesaplıları da var. Mesela biz şunu beğendik. Kapat canım bir. 290 euroya düşüyor. Tabii kimine göre bu çok yüksek ama kimine göre de
Bu marka için hesaplı. Dolce Gabbana gibi lüks markalarda işte indirim olunca yarı yarıya iniyor. $1000, 1000 euro ise 500 euroya iniyor. Üstüne ekstra bir %10, %20 daha oluyor. İşte o gibi markalarla ilginiz varsa işte outlet o zaman aşırı cazip oluyor. Calvin Klein'de 6 euroya iç çamaşırı var. Hani artık girip detaylı çekmiyorum. Mesela hani burada sadece giyim yok. Ev gereçleri de var. Mesela VMF var, Zwilling var. Porselen markaları var. Onlarda da fiyatlar iyi ama tabii alıp onu taşıması çok büyük dert. Mesela VMF'in 5 parça tencere seti 149 euroya düşmüş. Bu çok iyi ya. Mesela şu smoothie makinesi diyeyim 39 euroya inmiş. Bu da yine yanınıza alabileceğiniz smoothie makinesi. O da 49 euro. Tüm indirimlere ekstra %10 daha indirim var. Bakın bu set 149'a düşüyor. Tüm indirimler üzerine bir %10 daha geri geliyor. Bir %10-11'de tax free yani vergi iadesi geri alıyorsunuz. Bu set çok iyi. Samsonite'da da güzel indirim var. Orta boy iyi bir valizi 180 euroya alabiliyorsunuz. Bunlar ise daha özellikli olan modeller. Bu 268'e inmiş orta boyu. Ama bu yani Türkiye'de en az 2 katı. New Balance'a bakacağız. Bir 90-60 modeli var. Çok ikonik bu aralar. Var mı? Bir görelim bakalım. Bayağı orijinal modeller var. Şu 126 euro bu ayakkabı için bence iyi. Bir de bunların bazı modellerini Türkiye'de bulamıyorsunuz. Bu 63. ...90-60 bu. Bu tabii çok büyük numara 47. Fiyatı 126 euro. Geçen geldiğimizde küçük numaralar vardı. Şimdi bir tek 47 kalmış. Nike'ın da büyük mağazası var ama artık hani ona girmeyeceğiz. Anlamışsınızdır diye düşünüyorum bu gibi markalardaki indirim oranını kabaca. Yine gezmeye devam ediyoruz. Timberland'in klasik botları olur ya onlara bakalım. Mesela 220 Euro'dan 117'ye düşmüş. Evet, buradaki botlar da 117 Euro. Yani Timberland için bence gayet iyi fiyat. Mesela bu 96 Euro'ya düşmüş. Mont 150 Euro. Yani şu bot 65 Euro'ya düşmüş ya. Çok iyi değil mi? Timberland'de inanılmaz iyi fiyatlar var. Armani'ye de girmiyoruz çünkü Armani artık öyle bir marka oldu ki gerçekten çok her yerde sahtesi var. Onu es geçiyoruz. Coach'un da outlet'i var burada. Coach'ta şöyle bir durum var. Outlet mağazalarında sattığı çantalarda üzerinde Coach yazıyor. Şimdi içeride göstereceğim. Ama normal mağaza alırsanız üzerinde sadece C var. Bakın üstünde hep Coach yazısı var. Normal mağazada satılanlarda sadece C oluyor. Şu 249 euroya düşmüş. Bu %70 düşmüş. Üstüne ekstra bir %20 daha var. Yani 100 euroya geliyor.
Mesela bunda sadece C logosu var ya. Bu normal mağazalarında satılıyor genelde. Diğerlerinde hep Koç yazıyor. Bu 209'a düşmüş. Pandora. Pandora'da çok kalabalık var. Yani gidip bakamadık bile fiyatlara dostlar. Gucci'ye de girdik ama içerisi çok kalabalıktı, öyle çekemedim. Bazı ürünlerde %80 indirim vardı. Ama tabii hani satılmayan, tutulmayan modellerde. Diğerlerinde de yine de %30, %20, %40 indirim var. Bu Off-White da yine yakın zamanda popüler olan markalardan. Buraya geçen gelmemizde uğradık. Öyle içeride güzel modeller yoktu. İndirim vardı ama güzel model yoktu. Valentino'da da %30, %40 indirim var. Ama buranın içine girmeyeceğiz. Bu Bali'yi de seviyorum. Çok eski bir ayakkabı markası ama aynı zamanda deri montları var. Çantaları var. Burada da liste fiyatlarına göre çok güzel indirimler var. Şu 312 euroya düşmüş. Bu 262'ye. Bu da 260'a düşmüş. Bunun ayakkabıları çok kaliteli. Hani tek tek çekmeyeceğim ama şu bölge %40 indirimli. Diğer taraflarda daha az indirim var. Hani ilgileniyorsanız dışarıdaki fiyatlara göre çok hesaplı. Tommy'ye bakalım. Şu mont 90 euro. Bu 69 euro. Tommy'de de çok fazla indirim var. Şu gördüğünüz bot 30 euro. Küçük çantalar 41 euro. Mesela şu 146 euro. Bu ise 105 euro. Tommy'nin rakamları Türkiye'ye göre 1/3 fiyatına. Yani gerçekten o kadar indirimli. Prada'ya girmiyoruz. Burada da dediğim gibi aynı Armani gibi sahtesi çok fazla herkesin üzerinde. Ak'ta çok güzel indirim var ama zaten o indirimi de kapıdaki sıradan görebiliyorsunuz. Yalnız şaka maka bayağı markayı mağazaya girip gösterdik ya. Mesela Tefal de var. Bu Airfry değil mi? Ha evet. Mesela şu an Türkiye'de aşırı yaygın olan Airfry'lar var ya. Bu da onlardan biri. Tefal Easy Fry Grill diyor. 103 euro. %20 daha 20 euro daha kasada iniyor. Yani Tefal'de, VMF'de, Zwilling'de fiyatlar Türkiye'ye kıyasla yarı yarıya, bazen 1/3 fiyatına. Yaklaşık 2-3 saattir buralarda böyle dolanıp mağazaları gezdik. Bugün çok boş vaktimiz vardı. Aslında biz buraya daha önce geldik. Almanya'dan Hollanda'ya geçerken. O zaman alacaklarımızı aldık. Mesela şimdi tek tük bazı markalarda bizim geldiğimiz zamana göre, geçen haftaya göre bir tık daha fazla indirim vardı. Ama mesela bazı markalarda da bedenler komple bitmiş. Fiyat inecek diye beklerken beden bulamayabilirsiniz. Bir de
şans bu biraz da. Geleceğiniz dönem önemli. Şimdi Christmas zamanı. Herkes hediye alıyor ve indirim ayı. Onun etkisiyle birçok markada güzel indirimler vardı. Olur ya, buraya gelirseniz kesinlikle patates kızartması alın. İnanılmaz güzel sosları var. Çok lezzetli. Tanesi 8 euro ama inanılmaz lezzetli. Outlet'ten çıkarken otomatlardan otopark ücretini ödüyorsunuz. Biz yaklaşık 3 saat kaldık. 5 euro ücret ödedik. Stuttgart'tan hepinize selamlar. Hollanda'daki outlet'e gittik. Oradan memnun ayrıldık. Şimdi gezimiz devam etti bizim Avrupa'da. Stuttgart'a geldik. Stuttgart'ı gezeceğiz. Ama tabii outlet'e de gideceğiz. Stuttgart merkezden trenle outlet, Metzingen Outlet City'ye gidebiliyorsunuz. Yolculuk 35 dakika sürüyor. Biz bu Almanya'daki aylık karttan aldık. O sebeple bu gibi yerel trenlere, toplu taşıma araçlarına para vermiyoruz. Onu da değerlendirebilirsiniz. Ama ücretli alırsanız tek gidiş 11 euro. Trenimiz bu. Max 12. Bir 7 durak gideceğiz. Metzingen'e geldik. Hemen böyle bir 5-10 dakika yürümeyle outlet'in olduğu bölgeye varıyorsunuz. Şimdi Metzingen Outlet City böyle kapalı bir alışveriş merkezi gibi değil. Açık alanda aynı gördüğünüz şekilde. Tek tek tabii ki tüm mağazalara girmeyeceğiz. Öncekinde yaptığımız gibi aradan seçip bakacağız. Burası normalde akşam 6'ya kadar açık. Bugün ama saat 9'a kadar açık. Çünkü yıl sonu artık elde ne var ne yok muhtemelen satmak istiyorlar. Büyük indirimler de olabilir. Şimdi Douglas'a bakacağız. Belki parfüm vesaire olur. Mesela bu markanın güneş kremi 28 euro. 30 milim. Parfüm ve deodorant. Parfüm 50'lik 40 euroya düşmüş. VMF Türkiye'ye göre çok hesaplı. Hani burada da fiyatlar aynı önceki outlet'teki gibi ucuz. Pandora'da indirim var. İçerideki kalabalığı görüyorsunuz. Öncekinde de öyleydi. Pandora'yı ne zaman görsek içeride sıra var ve sadece 1 ya da 2 kişi çalışıyor. Belki de açmaz bile. Gese bir bakalım, fiyatları gösterelim. Mesela bir öncekinde yani Roermond'daki outlet'te Guess daha hesaplıydı. Burası o kadar hesaplı gelmedi bize. Tek tek göstermiyorum. Roermond'da Lacoste çok ucuzdu. Bir de burada bakalım. 37 euro. Kadın tişörtü. €44. 64'e olan var. 91'den 64'e düşmüş. Hani ayakkabılar da güzel. 32 euro. Lacoste ayakkabı. Hani bu tarz tişörtler 34 euro. Lacoste'un bu basic tişörtleri 39 euro. Lacoste burada da çok hesaplıydı. Yani Türkiye'ye göre
Belki de 1/3 fiyatı diyebilir miyiz? Yani gerçekten öyle. The North Face'e bir bakalım. 174 euro. €340'dan 158 euroya düşmüş. 200'den 93'e düşmüş. Bu da 164 euroya düşmüş. The North Face'te yine benzer indirim var. Hani fiyatlar fena değil. Burberry'e bakalım. Yalnız Burberry burada da hesaplı. Mesela bu 875 euro, buradan %30 daha inecek. Tax free'yi de hesaba katarsanız Türkiye'ye kıyasla tabii çok iyi. Şu da fena değil. €575'dan %30 daha iniyor. Trench coat'lar var. 385'ten %40 geri geliyor burası. 160'tan bu da %30 daha iniyor. Kadın çantaları da var indirimde. Bu 800 eurodan %30 iniyor. 560 euroya düşüyor bunlar. Monçlere bir bakalım. 900 euro. €805'dan %30 daha iniyor. Ayakkabı 365'e düşmüş. Bunlar da 365 euro. €742. Bu 1300'den %30 daha geri gelecek. Yalnız hani 900'den 630'a düşen kadın montları da var. Monçlerde de gayet indirim var ama hala benim favorim Burberry. Tory Burch ağırlıklı kadın çantaları var. Burada da fiyat bakalım. Güzel indirim var burada da. Şunlar 199 euro. Yani 199'a düşmüş deri. €129. Tory Burch'te de güzel indirim var. Mağazalarda Türk çalışan çok oluyor. Soruyorum en iyi indirim ne zaman oluyor diye. Şu an en iyi indirim zamanı diyorlar. Çünkü yıl sonu, artık yılın bitmesine 2-3 gün kalmış. Ellerindekileri satmaya çalışıyorlar. Dolce Gabbana'ya bakalım. Bu 126 euroya düşmüş. Deri değil ama. Ayakkabı 410 euro. Şunları sevdim, yalan yok. 422 euroya düşmüş. Genelde 400 euro seviyelerinde. €870. 1235 euro. Kadın ayakkabısı 345 euroya düşmüş.
Mesela o söylediğim ayakkabıların fiyatlarına Türkiye'de internetten bakabilirsiniz. Direkt yarı yarıya fark ediyor. Prada'ya bakalım. Şu mont 890 euro. Bu ise 790. Bu da 890 ama bunda ekstra %20 daha indirim var. Bu 250 euro. Bunda da %20 indirim var. €390. %20 bu da iniyor. Bu 400 euro. Kadın mont bölümü. O kaçaymış canım? 1100. O da yine %20 inecek. Bu 950 euro. Bu da 1350 euro. Bunlar da çanta askıları. Şununla beraber 290 euro. Polo Ralph Lauren'e bakalım. Kadın bölümündeyiz. 275 euro. Oradan %40 düşecek. Yine kadın bölümü. Bu 220'ye düşmüş. Erkek bölümündeyiz. Deri mont 390 euroya düşmüş. Bu 345'e düşmüş. Yani deri mont bayağı hesaplı bunların yanında. Yani bunlar tabii fiyatlı. 419 euro. 285 euro. Montlar. Şu da güzelmiş ama yani. 65 euroya düşüyor. Bu siyah mont 225. Beyaz gömlek 55 euro. Şu gördüğünüzde 419. Bottega Veneta'ya da bakalım. 2500 euro liste fiyatı, yarıya inmiş. 1250 euro. €1100'ya düşmüş. Yarı yarıya indirim var bunlarda. Bu 1250'den 625 euroya düşmüş. Bu da 2400'den 1200 euroya düşmüş. Balenciaga'ya bakalım. €540'ya düşmüş. $1200'den 840'a düşmüş. $1290'dan 840'a düşmüş. Bu da 1400 euroya düşmüş. Bu 975'e düşmüş. İkonik modellerinden biri. Bu da 825. Balenciaga tabi Türkiye fiyatlarına göre en az yarı yarıya hesaplı. Longchamp'e önceki outlet'te gitmiştik. Burada da benzer fiyatlar var. Türkiye'ye göre yine biraz daha hesaplı. Aga bakmadan olmaz. 72 euroya düşmüş.
Şeffaf yağmur botları. Bunlar da 100 Euro'dan 49 Euro'ya inmiş. Ak fiyatları burada da iyi ama Roermond'daki outlet'te bir %20 daha fazla ekstra indirim vardı. Meşhur Lindt çikolatalarına geldik. Burası çok tehlikeli bir yer. Sıcak çikolata değil, fondü. Yani şu 3.49'a düşmüş. Fındıklısı 4.19, bademlisi 4.19. Bunlar free shoplarda, havalimanındaki free shoplarında 10 Euro'ya 12 Euro'ya satılıyor. Bu arada 300 gramlar. Şu 600 gram 14 Euro. Hani bayağı bir ağır. Hani Türkiye'de bunların fiyatlarını bilmiyorum ama free shoplara göre burası belki de yarı yarıya daha ucuz. Bakın burada 7 tane var. 18'den 9.99'a düşmüş. Toplam 700 gram. Biz de dayanamadık. Bundan aldık. 5 tane var. Fındıklı ve bademli 12 Euro. Toplam 750 gram çikolata. Metzingen Outlet'i gezdik. Outlet City'yi. Valla ben burayı da sevdim. Sen? Ben de sevdim. İngiltere'deki Bicchester'ı da çok sevmiştim. Çok güzeldi orada da indirimler. Daha önce Hong Kong'da, Tayland'da, Malezya'da, İngiltere'de böyle hani yolumuzun üstüne denk gelince outletlere gidiyoruz. Hem görüyoruz oralarda ne oluyor, ne bitiyor, fiyatlar nasıl, ilgilendiğimiz şey olursa alıyoruz. Bu gezimizde de hem Hollanda'daki Roermond outlet'e gittik, Almanya'daki de Metzingen Outlet City'ye gittik. Yani ben daha önce Amerika'da da outletlere gittim ya da Black Friday zamanları Amerika'da da bulundum. Ama benim iki favorim var. Biri Roermond, Hollanda'daki, ikincisi bu Metzingen Outlet City. Tabii yani bu zamanın da etkisi var. Kesinlikle, evet. Noel sonrası olduğu için ekstra indirimlere denk geldik birçok yerde. Şimdi Aralık 29 bugün. Biz de Türkiye'ye döneceğiz. Gece saat 2. Onun için biraz uykuluyuz. Yani en iyi indirimler bu zamanda oluyor. Tam Noel tatili bitiyor. Markaların elinde ürünler kalıyor ve daha da ekstra indirimler yapıyorlar. Hani olur ya, alışverişi seviyorsanız naçizane fikrim, yıllık alışverişinizi buraya ayırın. Avrupa'ya gelin, bu outletlere. Bence geri dönerken hem gezi masraflarını çıkarmış olursunuz, cebinize para bile kalabilir. Senin favorin hangisi? Ben Bicchester'ı da çok sevmiştim. Böyle kıyas yaptım çünkü o dünya markalarında. Tabii yani ona gideli 6 ay oldu, belki onun da farkı vardır da. Yani doğru, bu biraz da dönemle ilgili. Evet, ben şimdi böyle dedim ama siz gelirsiniz bir baktınız belki de o kadar evet, indirim yok, o da olabilir. Ya da ürün de yok, o da olabilir. Evet, ya da yani beden de olmayabilir. Evet. Tabii bunlar hep biraz da şans. Ama bizim için çok keyifliydi. İlgilendiğimiz bir iki bir şey de vardı, onları da aldık biraz. Yine dünyayı gezerken arada böyle videolar çekebiliriz. Çünkü çevremdeki arkadaşlar da soruyordu. Arada takip edenlerden de geliyordu. Özellikle de bu lüks kategorisinde nasıl oluyor, nasıl bitiyor diye. Maalesef özellikle lüks kategorisi Türkiye'de biraz dışarıya göre çok pahalı. Biraz değil, Evet, aşırı çok pahalı. Yani hani indirim ararken atıyorum 50-100 dolarlık bir üründe indirim, hadi 20-30 dolar indirim değmiyor zaten ama lüks kategoriye çıktığınızda 1000 dolar, 2000 dolarlık ürünü yarı fiyatına alabiliyorsunuz. İşte o zaman işin şekli değişiyor. Tabii de tax free yaptığınızda kafadan %10 geri alıyorsunuz. Tax refund, vergi iadesi alıyorsunuz. Onu da havalimanında yapmanız gerekiyor. Ne diyelim, sonraki videolarda görüşmek üzere.